Selamlar sevgili dostlar. Umarım bütün alım satımlar, bütün trade'ler, girdiğiniz pozisyonlar her şey yerli yerinde gidiyordur. Kar almaya devam ediyoruz inşallah. Trader olmak çok zor bir iş. Bana kalırsa dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Çünkü işin içerisinde yoğun bir şekilde para kaybetmek var. Bu işin en iyileri bile %50 para kaybediyor ve %50 kazanıyor. Peki bu kadar çok para kaybedilen bir işte biz psikolojimizi nasıl idare edeceğiz? Bu videomda psikolojimizi yani bu duyguları kontrol etmek amaçlı işlemlere girmeden önce bir trade planı yani alım satım planı çıkaracağız. Bu alım satım yani trade planının içinde stratejinizin adından tutun, hangi enstrümanı trade ettiğiniz, time frame noktalarını kontrol etme, giriş ve çıkış noktalarımızı belirleyeceğiz. İşte sermaye harcamasını kontrol edeceğiz. Stop loss seviyelerimizi, take profit seviyelerimizi ayarlayacağız. Ve sonunda da artık bu trade'den kazançlı mı, kayıplı mı, nasıl ayrıldıysak bunun hepsini bir şekilde not tutup bunu arşivimize kaldıracağız ki belli zaman aralıklarında yani diyelim ki 1 ay, 2 ay, 3 ay trade ettik veya 6 aylık bu 6 aylık periyotta bu planları tekrar çıkarıp kontrol edeceğiz. Acaba bizim stratejimiz yani bizim kullandığımız sistem bize kar sağlıyor mu? Ve en önemlisi de siz tecrübe kazanana kadar yani bu ben kişisel fikrim iyi bir alım satımcı, iyi bir trader olmak için piyasalarda en az 4-5 sene vakit geçirmeniz, alım satım yapmanız lazım. Çünkü bu duygulardan kurtulmak gerçekten öyle kolay değil. Ve bu duygulardan arınmak için, kendimizi ayrı tutmak için, bunların işimizin içine bunları sokturmamak için mutlaka böyle bir tecrübeye erişene kadar, olgunlaşana kadar bu trade planımızı devamlı tutacağız. Devamlı tutacağız. Bu bize inanılmaz yardımcı olacak. Siz de bunu zamanla zaten farkına varacaksınız. Ayrıyetten bu trade planını tutmamız gerekiyor. Yani alım satım planımız olması lazım. Çünkü piyasalar biz çünkü para kaybedeceğiz. Para da kazanacağız ama yani azar azar kaybedeceğiz. Çok çok kazanacağız diyelim ona. Yani küçük küçük vereceğiz, büyük büyük alacağız. Ve bunu yapmamız için de bazı kurallar var. O kurallara uymamız gerekiyor. Eğer ki biz o kurallara uymazsak veya o kuralların bir tanesini bile dışlarsak veya görmezden gelirsek bilin ki arkadaşlar piyasadan para kazanamayız. Siz planınızı, trade planınızı ve kurallarınızı disiplinli bir şekilde uygulamaya devam ettikçe para da zaten kazanmaya başlayacaksınız. Gelin şimdi biz bu trade'e diyelim ki niçin girdik? Fiyat nereye giderse biz ne yapacağız? Bunun bir planını tutalım. Şimdi ilk başta birincisi arkadaşlar not alacağız. Siz bunu bir Excel'de alabilirsiniz veya işte Word'de vesaire. Orada yazabilirsiniz. Ben şimdi burada yazacağım. Siz teker teker bunları not tutun Excel'e veya işte dediğim gibi not defterinize. Şimdi bir stratejimizin adı diyelim. Yani biz hangi stratejiyi kullanıyoruz? Örneğin diyelim ki tabii ben birkaç tane strateji zaten anlatıyorum ama siz kendiniz de strateji bulursunuz. Yani bakarsınız piyasaya strateji belirleyebilirsiniz. Örneğin mesela price action. Diyelim ki mum çubuklarıyla giriyorsak mesela işte pin bar mum çubuğunun üstünde veya işte altında alım satım kararları veya işte hareketli ortalamalar kullanabilirsiniz. Veya işte Fibonacci kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki işte şey çıktı. Piyasa çıkıyor. İşte ben Fibonacci kullanacağım. Fibonacci değerlerini çizeceğim. İşte ne bileyim diyebilirsiniz işte 6.18 veya işte %50 ilk geri çekilmede pullback'te ben işleme gireceğim. Bu stratejimizin adı yap diyebilirsiniz işte pullback veya ne denir işte price action veya işte hareketli ortalamalar veya işte siz hangi stratejiyi kullanıyorsanız. Bu size bağlı. İlk önce adını yazacağız. Bir, stratejimizin adı. Daha sonra siliyorum bunu. İkincisi arkadaşlar hangi enstrümanı trade ediyoruz? Şimdi ben mesela bazen bana soruyorlar sen hangi enstrümanları trade ediyorsun? Şimdi mesela euro dolar yapabilirsiniz. Mesela altın diyelim petrol ondan sonra işte mısır buğday vesaire siz bunları çoğaltabilirsiniz. Ben şimdi yaklaşık olarak herhalde bir 20-25 çeşit 20 çeşit falan trade ediyorum. Onları da bir gün göstereceğim. Hangi enstrümanları özellikle
birbirine korele olmayan, yani aynı tarz enstrüman. Şimdi bazen bakıyorum ben piyasada, adam açmış mesela euro dolar, işte Kanada doları, işte İsviçre frankı, hepsi dolara karşı. Şimdi eğer ki dolar zaten değer kaybediyorsa, adam da dolar satmışsa hepsinde kazanıyordur zaten bütün açtığı pozisyonlarda. Şöyle bir şey var. Diyelim ki dolar değer kazanıyorsa, adam da dolar satmışsa bütün paritelerde hepsinde kaybedecektir. Yani hani bazen gösterirler, derler açtım mesela 10 tane pozisyon, onu da güzel gidiyor. Zaten hepsinde dolar satmışsın orada veya dolar almışsın. Dolar da değerlendiği için sen bütün pozisyonlarında kazanıyor gözüküyorsun. Ama çok tehlikeli, çünkü 10 tane 5 tane pozisyonda aynı şekilde aynı korele, yani birbirinin aynı enstrümanı açmamak lazım. Bunların da şeyini işleyeceğiz inşallah zaman bulursak. Konuyu dağıtmayalım. İkincisi, hangi enstrüman, işte euro dolar mı yapıyorsunuz, altın mı, petrol mü, veya da mesela borsada olabilir. Borsayı da trade edebilirsiniz. Ve kağıt da olabilir. Mesela ne bileyim işte Ereğli. Ben buna Ereğli'ye girdim. Ya bu ne kadar kötü yazıyor ya. Ereğli veya işte ne bileyim. Ya herhangi bir kağıt da olabilir. İkincisi, dediğim gibi hangi enstrümanı trade ettiğiniz yazın. Çünkü bu da önemli. Bunun notunu aldıktan sonra siz bakacaksınız kendinize. Ben acaba hangi enstrümanlarda daha başarılıyım? Bu çok önemli. Şimdi mesela ben kendim emtia üzerine ben başarılıyım. Ben emtia mesela, ben parite üzerine başarılı bir trader değilim. Kendimden örnek vereyim, ama onda da yani ortalamada iyidir, ama ben emtiada çok daha başarılıyım. Yani buğday, arpa olsun, zaten işte gümüş, bakır vesaire. Siz de kendiniz daha iyi hangisinde başarılı olduğunuzda çok yakın zamanda, işte bir 6 ay, 1 sene tutarsanız öğrenirsiniz. Siliyorum bunu. Üçüncüsü, 3 diyelim. Bu da çok önemli. Bir üst time frame'i kontrol etmek. Şöyle yapalım. Bir üst time frame kontrol yazalım şöyle. Bu ne demek oluyor? Bu şöyle bir şey oluyor. Yani mesela diyelim ki ben günlük mum çubuklarıyla işleme giriyorum. Siz mesela saatlik girebilirsiniz, veya başka bir trader arkadaş 15 dakikalık da girebilir, veya başka biri day trader mesela 5 dakikada da girebilir. Ama bir üst time frame işte 5 dakika 15 dakikaya bakabilir. İşte 15 dakika 1 saate bakar üst time frame. Veya işte 1 saatlik giren 4 saate veya günlüğe bakabilir. Eğer ben günlük trade, yani günlük mum çubukları trade ediyorum. Sadece günlük bir üst time frame haftalığa bakıyorum. Yani siz eğer ki günlük giriyorsanız nereye bakacaksınız? Haftalık. Neden bakacağız? Haftalıkta, günlükte yükseliş vardır, ama haftalıkta ana pencereden baktığımızda haftalıkta gerçekten düşüş görünür. O sırada bir pullback olmuştur. Biz de oraya yanlışlıkla girmiş olmayalım diye. Şöyle diyebiliriz. Mesela saatlikte işlem yapıyorsunuz siz. Bir üst time frame'e işte 4 saatliğe, veya ben bunda günlük tercih ederim. Günlüğe bakın ki saatlikte bir çıkış görüyorsunuzdur. Hemen girersiniz, pozisyona girilir. Yani ben de zamanında, yani geçmiş yıllarda, uzun yıllar önce hep öyle atlıyorduk. Yani çünkü yükseliş var, görüyoruz, ama daha büyük trendler bir üst time frame'de olur her zaman. Oraya baktığımızda da düşüş var. Yani arada bir geri çekilmeye giriyoruz ve ya çok az kârda kapatıyorsun işlemlerimizi, ya da çok zararda kapattığımız oluyordu. Bu da önemli. Mutlaka bir üst time frame'i kontrol edeceğiz ki ana trendi çok rahat görelim büyük pencereden. Bunu da siliyorum. Dördüncüsü, giriş noktasını belirleme. Onu da şöyle yazalım. Giriş noktası belirleme. Daha iyi yazmaya başladım. Elim alışıyor herhalde yazdıkça. Bu da arkadaşlar giriş noktası belirleme. Diyelim ki price action yapıyoruz. İşte aynı hareketli ortalama da katalım içine. Diyelim ki şu hızlı hareketli ortalama, yavaş hareketli ortalamayı kesti, bu bölgede fiyatlar zaten çıkıyordur. Bu sırada bir pullback bekleyeceğiz ki biz price action yapacağız, gireceğiz. Yani diyelim ki şöyle düşmeye başladı fiyat, ama trend yukarıda. Hem iki hareketli ortalamam da benim yukarıyı gösteriyor. Böyle düşüşte diyelim ki burada bir mum çubuğu belirdi. Böyle işte pin bar, toplu iğne veya işte yutan mum çubuğu. Ben diyorum ki işte buraya alımımı yazıyorum. Buraya da stopumu koyuyorum. Yani şu bölgede.
Bu da ne? Şimdi tamamıyla sallıyorum. Burada mesela 1.05'te alım yapacağım. Aşağı düşerse 0.99'da ben burada stop olacağım. Bunu da hemen 4. maddem olarak trade planımda yazıyorum. Diyorum ki ben bu pozisyona 1.05'te giriş yerim burası. Girdim. Stop yerim. Stop yerim işte 0.99 ve bir de burada bu iş benim istediğim gibi giderse yukarı doğru şu bölgelerde de tamamıyla işte stratejinize bağlı. Burada da kar alacağım. Yani take profit yazalım buna. Buraya da kar al. Buraya da Türkçe yazalım. Ay Türkçe yazalım yazdım. Kar al diyelim buraya. Yani take profit, TK. Burada diyelim ki burada ne kadar zarar ettik? Yani ne kadar 0.6 mı şey yaptık? Zarar stop koyduk. Yani yukarıya 1.2'ye veya 1.3, 1.5 veya 2 de olabilir siz. Yukarıya buralara bir yere diyeceksiniz ki işte ben burada 1.10 tamamıyla sallıyorum. 18'de kar al yazdım. Bu da ne oldu? Giriş noktasımızı belirledik. Zararla çıkış noktamızı belirledik ve karla çıkış noktamızı belirledik. 4. maddemiz çok önemli. Tekrar ediyorum. Giriş noktamız, karla çıkış noktamız ve zararla çıkış noktalarımızı 4. maddemizde yazdık. Geçiyorum 5. maddemize. Pardon. Bu da önemli bir madde. Bu da sermaye harcamamız olacak. Yani şöyle yazayım. Sermaye harcaması. Yani şöyle diyelim ki benim ne kadarlık sermayem var? 10.000 TL'lik sermayem var. Ve ben işlemlerime sermaye harcaması kısımda %1 ile giriyorum. Yani benim her bir işlemim o zaman %1, 10.000 liranın %1. Benim bir tane sadece tek trade'lik pozisyonum 100 TL'lik olacak. Tabii bu şimdi sermaye harcamasını siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz veya diyebilirsiniz ki işte ben %2 kullanacağım veya %3 kullanacağım ki ben %3'ten fazlasını kullanmanızı katiyen tavsiye etmiyorum. Çünkü videolarımı seyrederseniz benim o videolarımda da bahsediyorum oldukça fazla. Diyelim ki öyle bir periyot gelir ki 7-8 defa stop olabilirsiniz ki çok normal. Yani bu %3 ile girdiğinizde 7 kere stop olmanız %20'ye yakın bir kayıp oranı getirir size ki bu benim için mesela çok yüksek bir orandır. Ben böyle bir oranda yani bütün alışlarımı hemen yarı yarıya indiririm. Böyle bir şey kaybettiğimde ki siz de o ayrı bir konu. Onu da işleriz daha sonra. Siz de %20, %30 büyük rakamlardır. Çünkü telafisi zor gelir. Yani yine bir işte ne kadar periyotta şey yapıyorsanız zaman alır yani tekrar aynı seviyeye ama kesinlikle çıkarsınız yani eğer ki disiplinden kopmazsanız. Bunu da aynı şekilde inceleriz. İşte %1 ile 7 defa işleme 7 defa kötü bir seri yakalarsanız yani mağlup stop olursanız %7 kaybetmiş olursunuz. Diyelim ki işte %2 ile giriyorsanız da %14 kaybetmiş olursunuz. Bunu da 5. maddemiz olarak mutlaka not planına yazacaksınız. Diyeceksiniz ki ben her bir trade'ime işte %1 ile girdim. Daha sonra mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. 7. ay, 8. ay, bir sene sonra yani trade planı zaten tutuyorsunuz. Dersiniz ki ben artık %2 ile giriyorum. Ve %2'deki başarınıza bakarsınız. %1'deki bu da sizin o psikolojiyi idare edebilmenizden yani idare edebiliyor musunuz? Edemiyor musunuz? Bu da bunun için çok önemli. O sırada anlarsınız ya ben %2'ye çıktığımı kaybetmeye başladım. Bak benim trade planlarımda böyle yazıyor arkadaş. Demek %2 bana fazla. %1 ideal. Bazısı gelir der ki %3 ile çok rahat trade edebiliyorum. O zaman hem daha iyi kazanır hem daha iyi kaybeder. Ama ortalamada %1 ile gelen adamdan daha iyi kazanır %3 ile giren ama psikolojisini kontrol edebiliyorsa. Bunu da siliyorum. 6. maddemize geldik. Ve sonuncu trade planımızın sonuncusu sonuç. Şöyle yazabiliriz. Sonuç. Yani karla veya zararla.
Bu işlemi karla mı kapattık? İşte diyelim ki evet ben 100 lira girmiştim. 2,5'a oynadık veya 3'e oynadık veya 2'ye de ya %2 yani 1'e 2 oynayalım. Yani ne yapmıştık? Dördüncüydü sanırım maddemiz. %1 ile girmiştik. Yani 10 bin liramız vardı. Ne oldu? %2'ye oynadık. 200 TL karla kapattık diyebiliriz mesela. Veya zarar ettiysek 100 TL bu pozisyonda zarar ettik ve trade planımızın altına sonucu buraya yazdık ve bunu kaldırdık, kenara koyduk. Bu trade bizim için bitti. Artık başka trade'lere bakacağız karla veya kazançta nasıl kapatıyorsak. Bunu sonuç çok önemli. Çünkü size win rate'inizi açıklayacak. Yani bu demek oluyor ki siz ne kadar fazla kaybediyorsunuz, ne kadar fazla veya az kazanıyorsunuz. Yani bu da kazanç kayıp oranınızı belirleyecek. Yani şöyle diyebilirim. Eğer ki siz %30 yani öyle demeyelim %50 kazanıp da mesela 1'e 2 oynuyorsunuz diyelim ki 1 lira risk atıp da 2 liraya oynuyorsanız %50-50 oranda siz mükemmel bir tradersınızdır. Yani %50 1 lira kaybedip de %50 2 lira kazanabiliyorsanız eğer zaten dünyanın en meşhur traderlarından bir tanesi olmuşsunuzdur. O biraz zor, ben size söyleyeyim. Ama olunabilir mi? Çok yeteneklisinizdir veya yani iyi tahmin edebiliyor. Tahmin değil. Yazı tura iyi atıyorsunuzdur. Olmuşsunuzdur. Veya şöyle derdim. Ya arkadaş ben %65 kaybediyorum. %35 kazanıyorum. O zaman ne oluyor? Sen %65 kaybediyorsan, %35 kazanıyorsan, 1'e 2 oynuyorsan burada 1 lira kaybet. 2'ye oynadığın zaman bunu 2 ile çarptığımız zaman %70 kazandın. %65 şöyle kaybettin. Zarar. Bu da %5 kazanç. Bu da zaten işlem maliyetlerinize gider. O zaman siz 1'e 2'ye değil 1'e 2,5'a veya 1'e 3'e oynamanız gerekiyor. Yani bu da size işte bu trade planı açıklayacak. Diyecek ki arkadaş sen bu şekilde bir trader'sın, ona göre oyna. Onun için 1'e 2'ye değil sen 1'e 2,5 yap bunu. Çünkü iyi tutturamıyoruz biz diyelim kendimiz. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben kendimden örnek vermeyeyim ya. Yok vermeyeyim. Siz kendinizi bulun. Beni ne yapacaksınız? Önemli olan siz burada. Sallayın gitsin. Ben bugün varım, yarın yokum. Bunda hemfikiriz. Sonucumuzu yazdık ve bunu işte bir Excel'de bunu da bu trade'i de kapatmış olduk. Evet. Trade planı tutmak gerçekten çok önemli. Mutlaka tutun. Yani en aşağı 2 sene tutun. Yani bu işe yeni başladıysanız, hiç tutmadıysanız, kendinizi kontrol edemiyorsanız, disiplinden uzaklaşıyorsanız trade planınızı tutun. Her şeyi emirlerle yerine verin piyasaya. Siz gidin takılın kahve için. Böyle. Veya kitap okuyun, okey oynayın veya başka bir işte uğraşabilirsiniz. O psikolojiden kendinizi kurtaracaksınız. Trade planı size bu işinize yarayacak ve en önemlisi size tanıtacak, sizin kim olduğunuzu size gösterecek. Bir sene sonra siz ne kadar başarılı bir tradersınız veya ne kadar başarısız bir tradersınız ona göre sizde win rate yani kayıp kazanç yani 1'e 2'ye mi, 1'e 2,5'a mı, 1'e 3'e mi, 1'e 4'e mi, 1'e 5'e mi oynayacağınızı görürsünüz, anlarsınız bunu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma nasıl söyleniyordu o ya? Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Umarım olasılık ve şanslar hep sizin yanınızda olur. Allah'a ısmarladık.